Önümde yalnızca 7 gün vardı. 7. gün yaptığım filmi festivale teslim etmem gerekiyordu. Fakat yaşadığım bazı sorunlar o güne kadar ürettiğim bütün görüntüleri kullanılamaz hale getirmişti. Kredilerimi tüketmiş, hiçbir yerde kullanamayacağım bu görüntülere yaklaşık $200 para harcamıştım. Şimdi ise zihnimde oluşturduğum bütün yapıyı aynı özeni koruyarak kısıtlı bir sürede yeniden ayağa kaldırmam gerekiyordu. Fakat bu süreci anlamak için henüz ortada tek bir görüntü bile yokken verdiğimiz ilk karara dönmem gerekiyor. Şimdi diyelim klavyeyi önüne aldın ve yapay zeka ile bir film yapmak istiyorsun. Hemen gidip ChatGPT'ye dedin ki bana en güzelinden bir tane senaryo yaz. ChatGPT sana harıl harıl hemen 3 dakikada 5 dakikalık bir film senaryosu verdi. Sonra oluşturduğun bu senaryoya hiç bakmadan Claude'a dedin ki bana bunlar için en güzelinden görseller oluşturabileceğim promptları ver. Claude da ne kadar harika bir senaryo. Sana hemen yazıyorum dedi. Oh dedi ki yaz. Sonra çıkan görselleri aldın, video yapay zeka modeline gidip bunu en iyi en mükemmel şekilde senaryoya uygun yap dediniz. Videolar çıktıktan sonra yan yana dizip renderını aldınız. Film artık hazır. Tebrikler, bir çöp ürettiniz. Bu videoda yapay zeka kullanan ve bununla bir şeyler üreten herkes için hiç konuşulmayan şeyler üzerinde duracağım. Ve neden her şeyi yapay zekaya bırakmamamız gerektiğini en basit haliyle yapay zekanın çalışma prensipleriyle birlikte anlatmaya çalışacağım. Ve bir filmi yaparkenki tüm sürecimi sizlerle paylaşacağım. Ben çoğunlukla film üzerinden anlatacağım ama yapay zeka ile ister müzik üretin, kitap yazın, senaryo yazın, içerik üretin ya da kod yazın söylediklerimin hepsi için geçerli olacak. Videoda spesifik bir video modeliyle ilgili konuşmayacağım. Çünkü bu videonun yapay zekanın hızlı gelişimiyle etkisini yitirmesini istemiyorum. Ben geleneksel tarafta yaklaşık 18 yıl önce kısa filmler çekmeye başladım. Bu süreçte yüzlerce YouTube videosu ürettim. Kamera, kurgu ve hikaye anlatıcılığı hayatımda hep vardı fakat uzun yıllar boyunca bunlar geçimimi sağladığım ana işim olmamıştı. Üstelik ilk yaptığım işler bugünden baktığımda oldukça kötüydüler. Bir başarı da elde edememiştim zaten. Ama üretmeye devam ettikçe neyin çalışmadığını, bir sahnenin neden işlemediğini ve izleyicinin nerede hikayeden koptuğunu yavaş yavaş öğrenmeye başladım. İş hayatım ise daha çok yazılım ve ticaret dünyasının çevresinde şekillendi. Bir tarafta teknik sistemlerin nasıl çalıştığını anlamaya uğraşırken diğer tarafta elimdeki imkanlarla hikayeler anlatmaya devam ettim. Mysterio kanalında oyun hikayeleri bile anlattım. Farklı formatlarda birçok içerik ürettim. Fakat bunların hiçbiri uzun süre ana işime dönüşmedi. Çünkü sevdiğim işi yapıyor olsam da hayatımı yalnızca bununla sürdürebileceğim bir düzen kuramamıştım. Yapay zeka video modelleri ortaya çıktığında ise benim için bir şeyler değişmeye başlamıştı. Çünkü ilk kez yıllardır ayrı ayrı ilerleyen iki tarafım aynı üretimin içinde buluşuyordu. Bir tarafta sistemlerin nasıl çalıştığını, nerede hata yaptığını, nasıl yönlendirilmesi gerektiğini anlamaya çalışan teknik tarafım vardı. Diğer tarafta ise bir sahnenin neden çalıştığını, görüntünün ne hissettirmesi gerektiğini ve hikayenin nerede nefes alacağını düşünen sinemacı tarafım. Daha önce bütçe, ekip ya da prodüksiyon imkanları nedeniyle yalnızca zihnimde kalan sahneleri artık kurabilme ihtimalim vardı. Seedance 2 çıktığında bütün internet birbirini döven adamlarla doldu. Şimdi ise Seedance 2.5 çıktı. Peki ne oldu? Daha fazla birbirini döven adamlar. Bunlar izlenmesi eğlenceli ve modern yeteneklerini gösteren güzel çıktılar. Fakat sadece bir illüzyondan ibaretler. Aslında sinemada başlı başına bir illüzyon sanatı ama benim bahsetmek istediğim şey tam olarak bu değil. Buradaki mesele görüntünün gerçek görünmesiyle gerçekten bir anlam taşıması arasındaki fark. Her şeyden önemlisi kimsenin üzerinde hiç konuşmadığı işin ruhu meselesi. Aslında olay yapay zekanın gerçekliğiyle ilgili değil. Ne hissettirdiğiyle ilgili. Burada bunun tamamen unutulmasının sebebi yapay zekanın bir araç olduğunu unutmaktan geliyor. Bir AI film yapma niyetine giriliyor, hemen gidip yapay zekaya senaryo yazdırılıyor. O yapay zekanın yazdığı senaryo başka bir yapay zeka tarafından görsellere dönüştürülüyor. Başka bir yapay zeka da onu videoya döküyor. Çıkan sonuç istediği kadar gerçekçi çözünürlüğe sahip, gerçekçi dokuya sahip olsun, izleyen kişiye saman tadı verir. Yapay zekanın senaryo yazması, görsel üretmesi, videoyu birleştirmesi bunların hiçbiri kötü değil aslında. Sorun şu, süreç baştan sona bana bir şey ürettir mantığına indirgeniyor. Oysa bir işin ruhu, o işin içinden geçen insanın kendi açısından, tercihinden, hatalarından, tecrübelerinden geliyor. Yönetmen bir sahneyi neden o açıdan çekmeye karar veriyor? Ya da senarist bir replik yazarken neden tam o kelimeyi seçer de ötekini seçmez? Çünkü o kelimenin arkasında kendi geçmişinden bir izi vardır. Yapay zeka bunu taklit edebilir ama taklit ettiği şey insanların üretmiş olduğu milyonlarca örnekten süzülmüş bir ortalama. Dikkat edin ortalama diyorum.
O saman tadını veren şey ise bu ortalamadan kaynaklı aslında. Çünkü asıl o özgün tadı veren şey tam da bu ortalamanın dışına çıkabilmektir. Uç noktalar, aşırılıklar, sıra dışı olan her şey insandan geliyor. Yapay zeka ise bu çıktılarla eğitilmesine rağmen her zaman en güvenli limanı tercih ediyor. Bu sebeple aslında en iyi model bile adam gibi bir fıkra anlatamıyor. Çünkü bir fıkra sonunda bizi beklenmeyeni vermesiyle güldürür. Yapay zeka ise milyonlarca örnekten süzülmüş o ortalamanın mantığıyla çalıştığı için en beklenmedik yerde bile en beklenebilir olanı seçer. Merhaba ChatGPT, bana bir fıkra anlatabilir misin? Tabii. Temel'le Dursun bir gün balık tutmaya gitmiş. Saatlerce beklemişler ama tek bir balık bile yok. En sonunda Dursun demiş ki, Temel burayı işaretleyelim, yarın yine buraya geliriz. Temel de olur demiş ve kayığın kenarına bir çarpı koymuş. Dursun birden bağırmış, ula salak mısın? Yarın başka kayık denk gelirse ne yapacağız? Fıkra anlatamıyorsa anlatmasın, ne olacak diyebilirsiniz. Zaten benim üzerinde durduğum mesele de fıkranın kendisi değil. Fıkra modelin düşünme ve üretme biçimini en sade haliyle görebildiğimiz küçük bir pencere. Çünkü yapay zekanın nerede zorlandığını burada çok açık biçimde görebiliyoruz. Tanıdık kalıpları başarıyla yeniden kuruyor ama o kalıbın dışına çıkıp beklenmedik, bağlama özel ve gerçekten insani bir kırılma yaratmakta zorlanıyor. Yapay zekanın gelişim grafiği böyle gözüküyorsa, fıkra anlatabilme becerisindeki gelişme grafiği tam olarak böyle gözükür. Çünkü temelinde bunu yapabilecek hamur yok. Ona bir yağmurlu İstanbul sokağı dediğinizde hemen hemen her seferinde aynı şeyi getirir karşınıza. Islak kaldırım taşları, uzaktan bulanık bir minare silüeti, Galata Kulesi, belki bir simit arabası. Bu görseller yanlış değildir. Hatta teknik olarak kusursuzdur. Ama tanıdıktır. Çünkü o İstanbul imgesi zaten binlerce fotoğrafta, binlerce filmde, binlerce kartpostalda üretilmiş, ortalaması alınmış bir İstanbul'dur. Oysa bir insan için belki de o sahne bambaşka bir hale bürünür. Belki kamerayı minareye değil, çocukların apartmanın önündeki suyla dolmuş bir çukura attığı ve yüzdürdüğü gemiye çevirir. Çünkü onun için İstanbul kardeşiyle birlikte defter kağıdından gemi yapıp o çukurda yüzdürmelerinin hatırasıdır. İstatistiksel olarak en olası İstanbul değil, kendi İstanbul'dur. Zaten işin tat veren kısmı da orası oluyor. Bir sinemaya ortalamayı ya da bekleneni izlemeye gitmezsiniz. Orada farklı bir şeyler vardır bizi çağıran. Bildiğiniz bir konu olsa bile bu yönetmen bunu nasıl sunmuş diye izleriz. Aslında yapay zeka geliştikçe insanın önemi azalmıyor. Tam tersine daha da belirginleşiyor. Çünkü yapay zeka tek başına çoğu zaman ortalama ve ruhsuz bir araçtan ibaret. Bu farkı bilmemiz çok değerli. Yapay zekayı gerçekten parlatan şey insanın fikri, sezgisi, duygusu ve bakış açısı. İnsanla yapay zeka bir araya geldiğinde ise ortaya basit bir ortalama değil, güçlü bir çarpan etkisi çıkıyor. Asıl değer de tam olarak burada yatıyor. Fakat her şeyi yapay zekaya bıraktığımızda bu çarpan etkisi bu kez ters yönde çalışmaya başlıyor. Çünkü yapay zeka bir şeyi neden anlattığını bilmiyor. İzleyicinin içinde hangi duyguyu uyandırmak istediğini bilmiyor. Bir sahnenin neden sessiz kalması gerektiğini, neden bazen kusurlu bir görüntünün kusursuz bir görüntüden daha fazla şey anlattığını kendi başına seçemiyor. Çünkü yapay zeka dünyaya bizim gibi bakmıyor. Bir dil modeli yazı yazarken önceki kelimelere bakıyor ve sıradaki hangi kelimenin gelme ihtimalinin daha yüksek olduğunu hesaplıyor. Tek bir cevap bulmuyor. Önünde binlerce ihtimal beliriyor ve model bunların her birine bir olasılık veriyor. Ardından bu olasılıkların arasından en uygun görünen devamı seçiyor. Görsel modeller de benzer bir şekilde çalışıyor. Milyonlarca görüntüde yüzün, ışığın, gölgenin, bir sokağın veya sinematik bir kadrajın nasıl göründüğünü öğreniyor. Ardından gürültünün içinden bu örüntülere benzeyen yeni bir görüntü çıkarmaya çalışıyor. Fakat bütün bu hesaplamaların içinde bu görüntünün derdi ne diye bir bölüm bulunmuyor. Modelin kayıp fonksiyonu hikayenin izleyiciyi ne kadar etkilediğini ölçmüyor. Bir sahnenin insanın kalbine dokunup dokunmadığını hesaplamıyor. Ürettiği şeyin anlatılan karakterin geçmişiyle gerçekten örtüşüp örtüşmediğini hissetmiyor. Sistem yalnızca kendisine öğretilen örüntülere ne kadar yaklaştığına bakıyor. Sen yapay zekaya yalnızca duygusal bir kısa film yaz dediğinde model gerçekten senin hangi duygudan bahsettiğini bilmiyor. Bunun yerine eğitim verilerinde duygusal hikaye kavramıyla en sık yan yana gelen şeylere gidiyor. Yağmurlu bir pencere, yalnız bir karakter, eski bir fotoğraf, bunlar kötü olduğu için değil, güvenli olduğu için karşımıza çıkıyor. Çünkü yapay zeka sıra dışı bir tercihin neden doğru olabileceğini savunmuyor. En yüksek ihtimali yola yöneliyor. Ve en yüksek ihtimali yol da çoğu zaman daha önce defalarca yürünmüş olan yol oluyor. Ayrıca işin içine bir de insan geri bildirimi giriyor. RLHF.
Model sadece istatistikle değil, insanların bu iyi cevap, bu kötü cevap diye işaretlediği verilerle de şekilleniyor. Bu süreçte model çoğunluğun rahatsız olmayacağı, tartışma yaratmayacak, güvenli duran cevaplara doğru itiliyor. Keskin köşeli, cesur, herkesi memnun etmeyen bir cevap bu filtreden geçerken yumuşatılıyor ve çoğu zaman geçemiyor. Yani istatistiksel ortalama ile toplumsal ortalama burada birleşmeye başlıyor. Peki farkında olalım ya da olmayalım, bütün bunlar bugün nasıl bir sonuç doğurdu? Yapay zeka yalnızca verdiği cevapları değil, onunla birlikte ürettiğimiz dünyayı da birbirine benzetmeye başladı. İnternet sitelerinde aynı arayüzler, aynı kart yapıları, aynı geçişler ve aynı animasyonlar sürekli karşımıza çıkıyor. Siteler yalnızca renkleri değiştirilmiş, aynı tasarımın farklı versiyonları gibi görünmeye başladı. Blog yazıları aynı cümle ritmiyle konuşuyor. Videolar aynı görsel dili kullanıyor. Hatta yapay zeka videolarındaki katlar bile birbirine benzemeye başladı. Çocuğunuza bir hikaye okumak istiyorsunuz. İnternette her yerde binlerce yapay zeka tarafından yazılmış hikayeler var. Ama bunlar güzel cümlelerle süslenmiş, birbirine benzeyen içi boş masallar. Araçların sayısı arttı ama ortaya çıkan işler giderek daha az çeşitlenir hale geldi. Bu ortalama bilgiyle defalarca yürünmüş yoldan aldığımız senaryoyu sonraki aşamalara geçiriyoruz diyelim. Ortaya teknik olarak temiz bir görüntü çıkıyor, ışık güzel görünüyor, kamera hareket ediyor, müzik yükseliyor, karakter ağlıyor, her şey olması gerektiği yerdeymiş gibi duruyor. Ama izlerken bir şeylerin eksik olduğunu hissediyoruz. Çünkü görüntünün içinde yaşayan bir insan dokunuşu yok. Bütün parçalar tek başına doğru görünüyor fakat aynı duygunun etrafında birleşmiyorlar. İzleyici bunun teknik sebebini bilmiyor. Olasılık dağılımını, çapraz entropiyi veya eğitim verisini düşünmüyor. Yalnızca bütün bu kusursuzluğun içinde ona hiçbir şey hissettirmeyen bir çıktı izliyor. Kendi yaptığım filmden çok basit, hatta ilk bakışta önemsiz görünen bir örnek vereyim. Filmde anne ile çocuk arasında yemek masasında geçen bir sahne var. Diyalog ilerledikçe ortam yavaş yavaş tatsızlaşıyor. Çocuk artık yemek yemek istemiyor ve elindeki çatalı masaya bırakıyor. Ama nasıl? İşte burada yapay zeka ve insanın ayrımı başlıyor. Çatalı yavaşça masaya koyarsa çocuğun iştahının kaçtığını, içine kapandığını ve konuşmanın altında ezildiğini hissederiz. Bir süre elinde tutup kararsız kaldıktan sonra bırakırsa hala annesine bir şeyler söylemek istediğini ama söyleyemediğini anlarız. Çatalı sertçe masaya vurursa bu kez sahnenin duygusu tamamen değişir. Çocuğun kırılganlığından çok öfkesi öne çıkar. Aynı hareket yalnızca uygulanış biçimi değiştiği için bize 3 farklı çocuk anlatıyor. Hatta mesele yalnızca çatalı bırakmakla da bitmiyor. Çocuk çatalı bıraktıktan sonra annesine bakıyor mu yoksa gözlerini tabağından hiç kaldırmıyor mu? Lokmayı ağzında çiğnemeye devam mı ediyor yoksa yutmakta zorlanıp bekliyor mu? Bunların her biri sahnenin altında başka bir duyguyu kuruyor. Fakat siz bir direktif vermediğiniz sürece yapay zekanın yapabileceği tek şey yüksek çözünürlüklü bir görüntüde o çatalı sadece oraya bıraktırmak. Model ne kadar gelişirse gelişsin o hissi geçirecek olan kişi yine insanın kendisidir. Basit de olsa yapay zekayı kullanan kişi ne olduğuna ve nasıl olacağına kendisi karar vermeli. Peki yapay zeka bütün bunları öğrenemez mi? Elbette belli ölçüde öğrenecek. Yeterince film, senaryo, oyunculuk örneği ve yönetmenlik tercihi gördüğünde hangi hareketin hangi duyguyla daha sık yan yana geldiğini çözmeye başlayabilir. Ama burada çok önemli bir ayrım var. Yapay zeka bu tercihlerin nasıl göründüğünü öğreniyor. Bir yönetmen ise o tercihin neden bu sahnede doğru olduğuna karar veriyor. Çünkü aynı çatal başka bir hikayede yavaşça masaya bırakıldığında kırgınlık değil bastırılmış bir öfke anlatabilir. Kamera karaktere yaklaştığında samimiyet yaratabileceği gibi onu sıkıştırılmış ve çaresiz de gösterebilir. Sessizlik bir sahnede yas duygusunu büyütürken başka bir sahnede iki karakter arasındaki sevgiyi anlatabilir. Bunların çoğu biraz da hissi şeyler olduğu için matematiksel bir formülü yok. Sadece bir kadını hüngür hüngür ağlatmak o sahneyi duygusal bir sahne yapmıyor. Hatta bazen karakteri ağlatmamak onu ağlatmaktan çok daha güçlü bir tercih olabiliyor. Gözleri doluyor ama yaş düşmüyor. Dudakları hafifçe titriyor ama konuşmaya devam ediyor. Ellerini masanın altında birbirine kenetliyor. İzleyici onun ağlamadığını değil, ağlamamak için verdiği mücadeleden etkileniyor. Anlam karakterin geçmişinden, sahnenin öncesinden, filmin ritminden ve yönetmenin izleyiciye ne hissettirmek istediğinden doğuyor. Ve bunlar insan zihninin filtresinden geçmesi gerekiyor. Yapay zekadan değil. İzleyici bu tarz detayları bilmez çoğu zaman. Adını koyamaz ama onu bütün kalbiyle hisseder. Ve tüm bu küçük parçalar birleşip en sonunda bir film haline gelir. Yönetmenin verdiği her karar, izleyicinin değerlendirmesini belirler.
Peki gerçekten insan ve yapay zekanın birleşimini kullanarak izleyicide bir his uyandıracak bir film yapabilir miyiz? İşte tam da bu çıkış noktasıyla bundan aylar önce bir filme giriştim. Filmdeki amacım yapay zeka filmiyle bile gerçekten insanlarda küçük de olsa bir his uyandırabilmeye çalışmaktı. Aynı zamanda bunu bir yapay zeka film festivaline yetiştirmem gerekiyordu. Bu sebeple bir ay gibi bir sürem vardı. Fakat bu sürenin bana hiç yeterli olmayacağını çok sonradan farkına varacaktım. Öncesinde bana istediğim bu duyguyu verecek çok iyi bir fikre ihtiyacım vardı. Filmin konusu ne olacaktı? Bunun üzerine günler boyunca düşündüm. Bu zamanda Seedance 2 daha hiç yoktu. En gelişmiş model Kling 3 vardı ve o da çok başarılı bir model değildi. İnanılmaz fazla hata yapıyordu ve bu tarz hatalar filmin ruhunu kaçırabilirdi. O yüzden daha fikir aşamasında bile bu modellerle yapabileceğimin maksimum seviyesini düşünerek ilerledim. Çok uçup kaçmadım. Sadece hem modellerin hem de bütçemin sınırlarını düşünerek ilerledim. Ama bu filmde bu sınırları epey bir zorlamam gerekiyordu. Günler sonra filmin kalbi olacak olan fikri bulmuştum. Film, kendi çocukluğumdan beri süregelen, hala da etkilerini gördüğüm durumumu anlatacaktı. Filmi kendi içimden yazacaktım. Filmin fikrini bulma, bir zemine oturtma, storyboardları oluşturarak görsel olarak düşünme aşamasında hiç yapay zekaya gitmedim. Sadece hissettiklerimi yazdım, sonra onları anlamlı sahnelere dönüştürdüm. Fikir aşamasında yapay zekaya gitmek istemiyordum. Çünkü bana söylediği sığ bir fikrin beynime duvarlar örmesini istemiyordum. Özellikle seçtiğim konu dümdüz bir şekilde anlatılmaya çok müsaitti. Fikir ve senaryo aşaması 2 haftamı almıştı. Video aşamasında ise yapay zekanın plastikliğini asla istemiyordum. Mümkün olan en gerçekçi halini elde etmek için sayısız deneme yaptım. Yaptığım denemelerde sadece görüntü kalitesine bakmıyordum. Oradaki karakterin davranışlarındaki doğallığına bakıyordum. Ve gerçekten istediğim o çocuk gibi davranan hallerini tutturmak için yüzlerce farklı deneme yaptım. Karakterin en ufak bir yüz mimiğindeki yanlış yorumlama o videoyu tamamen çöp haline getiriyordu. Yani bu da harcadığım paranın boşa gitmesi demek oluyordu. Az önce bahsettiğim çatal koyma sahnesi tam olarak bu filmin içindeydi. Fakat o çatalı istediğim şekilde yapay zekanın bir türlü oraya kondurmayı becerememesi üzerine o sahneyi tamamen iptal ettim. Film toplamda 15 dakika olacaktı ve ben haftalar sonra filmin anca 7 dakikasını bitirebilmiştim. Ama katılacağım festivalin deadline'ına tam bir hafta kalmıştı. Ben film üzerine uğraştıkça filmin hataları gözüme çarpmaya başladı. En başta yaptığım hatalar toparlanamaz bir hale soktu beni. Bu hatalar Nano Banana Pro'nun belli belirsiz eklediği kötü bir dokudan kaynaklanan hatalardı. Film graini gibi değil de bir dokusu vardı ve bunu bir videoya dönüştürdüğümde o videoyu daha kötü bir hale getiriyordu. Belki çok göze batacak bir konu değildi ama her sahnesini titizlikle yapmaya çalıştığım için bu benim gözüme batıyordu. Fakat sadece gözüme batan bu da değildi. Oluşturduğum fikir yavaş yavaş film oldukça sahneler çok sıradan gelmeye başladı. Bunun gerçek bir his olup olmadığını bilmiyordum bile. Kendi kendime evham yapmaya başladım. Sürem daha da daralmıştı ve ilk başta bana çok güzel gelen şey artık çok çiğ hissettiriyordu. Ne yapacağımı bilemediğim bir sürece girdim ve tam bu aşamada bir şey oldu. Filmle o kadar çok vakit geçirmiştim ki tüm filmimi baştan aşağı değiştirecek bir rüya görmüştüm. Fakat bu rüyayı sadece kelimelerle anlatmak istemiyorum. Onu size göstermek istiyorum. Madem yapay zeka çağındayız, neden rüyama bir film yapmayayım? Bu rüyamı size göstermek için de biraz krediye ihtiyacım vardı. Tam da bu noktada Flow AI yardımıma yetişti. Flow AI diğer her yerinden pop-up fışkıran, her yerinden menüler fışkıran platformların yanı sıra çok sade ve gerçekten neyi nerede aradığını çok rahatlıkla bulabildiğiniz bir platform olmuş. Flow her şey oldukça sadeleştirilmiş ve bir film yapabilmeniz için her şeyi bir araya toplamış. Mesela bir film yapacağız diyelim. Hemen proje dosyası oluşturuyoruz. Şöyle sade bir ekran bizi karşılıyor. Bu aşamada kendinizi filme koyacaksınız diyelim. Fotoğrafınızı buraya yüklüyorsunuz. Bir daha resmini atmak ile hiç uğraşmıyorsun. Hoşuna giden bir mekan veya ortam resmi de buldun. Onu da atıyorsun ya da onun içinde generate ettirebiliyorsun. Bunları kaydedip bir isim veriyorsun. Sonra ajana gidip Kerem şu sahnede şunu yaptı sadeliğiyle derdini anlatıp hangi video modelleriyle kaç saniye yapmasını istiyorsan o şekilde video yaptırabiliyorsun. Ama dikkat, film yapmıyorsunuz, video yapıyorsunuz. Şimdi belki konuya hiç vakıf olmayan arkadaşlar vardır. Modeller size şu an maksimum 15 saniyelik yeni çıkan modellerle 30 saniyelik bir video çıktısı veriyor. Bu çıktılardan saniye saniye cımbızla ala ala onlarca dakikalık filmler yapıyoruz aslında.
Şimdi ben Flava üzerinde rüyamı kuracak düzeni kurarken geçecek mekan ve kendimin görsellerini Flava'da proje oluşturup içine attım. Burada sahneleri ve storyboard'u düzenleyeceğim alanı düzenleyip kendime göre şekillendirdim. İlk başta oluşturduğum sahneler çok plastik olmuştu ve istediğim sonuçları alamamıştım. Ama farklı promptlar ve görseller deneye deneye fena olmayan sonuçlar almaya başlamıştım. Video modellerine verdiğiniz referans görselleri bu yüzden oldukça önemli. Eğer zaten verdiğiniz referans görselin kalitesi kötüyse çıkan sonuçta daha plastik ve kötü hissettiriyor. Ve bir de bazen en pahalı modeli kullanmaktansa güzel promptlarla daha uygun fiyatlı modeller de işinizi görebilir. Kullanacağınız alana bağlı. Yakın zamanda Seedance 2.5'te geldi. Siz yeter ki insani dokunuşunuzu hissettirin. Hangi modeli kullandığınız önemli değil. Açıklamadaki yer alan bağlantıyı kullanarak Flow'a kaydolup 100 ücretsiz kredi kazanabilirsiniz. Başlangıç adımlarını da tamamlarsanız toplamda 200 kredi kazanıyorsunuz. Artık rüyanın içine girme vakti. Bir yol kenarındaydım ve sonra bir şey oldu. Bu rüya belirsizlik içeriyordu. Rüyada gördüğüm bazı anlamsız şeyler bende karşılık bulmuş bir çağrışım uyandırmıştı. Ve filmimin alt metnini çok daha güçlendirecekti. Tüm film tek bir rüyayla kafamda tamamen oturmuş, tüm o eksik parçaları bulmuştum. Bunu filme ekleyecektim fakat bunu filme eklemem için tüm filmi silmem ve tekrardan en baştan yeniden yapmam gerekiyordu. Ama o kadar vaktim yoktu. Bu belirsizlik filmin şu anki haline karşı soğumama sebep olmuştu. Hem de istediğim halini yapamayacağım diye üzülüyordum. Fakat sonra bir şey oldu. Ben ne yapacağım diye düşünürken bir de baktım ki festivalin deadline'ı 20 gün sonraya ertelenmiş. Bir saniye düşünmeden tüm filmi sildim ve filmi en baştan yapmaya başladım. Bu film istediğimi ve amaçladığımı vermesi gerekiyordu. En başta yaptığım hataları yapmadan tekrardan filme giriştim. En ufak ayrıntılarına kadar ilmek ilmek, aşama aşama tüm sahneleri oluşturup onları doğal bir çerçeve içerisinde filme koymaya çalıştım. Film birkaç katmandan oluşacaktı ve bu katmanların hepsi en sonunda birbirine bağlanacak, ortaya bir anlamı koyacaktı. İçimden geleni, benim olanı en farklı dilde anlatmaya, bütçemin yettiğince onu zorlamaya çalıştım. Seedance 2 de bu zamanlarda Türkiye'ye açılmıştı. Açıldığı esnada ise filme birkaç sahneyi zor da olsa ekleyebilmiştim. Bir aydan fazla sürede günde ortalama 15 saat çalışarak filmi son haline getirmiştim. Filmde ufak tefek hatalar vardı ama artık kredilerim tükenmiş ve filme yaklaşık boşa harcadığım ilk haliyle birlikte $450 para harcamıştım. Artık film iyisiyle kötüsüyle bitmesi gerekiyordu. Takıntılı halimi bir kenara bırakıp artık filmin son renderını almış, hem festivale göndermiş hem de yapay zeka filmlerimi de paylaştığım YouTube kanalında paylaşmıştım. Festival sonuçları açıklandığında ise maalesef bir başarı sağlayamamıştım. Fakat filmin bir ay sonra Los Angeles'ta düzenlenen başka bir AI film festivalinden en iyi kısa film adayı oldu ve en iyi konsept ödülü almıştı. Hala da şu an bu film festivallerde yarışıyor. Fakat daha da önemlisi bu film yapay zeka ile yalnızca güzel görüntüler üretmenin ötesine geçebildiğini bana bir kez daha somut olarak göstermişti. Ortaya çıkan iş kusursuz değildi. Yer yer teknik hataları, modellerin sınırları ve bugün olsa farklı yapacağım birçok tercih vardı ama bütün bu eksiklerin altında bana ait bir fikir, aylar boyunca zihnimde taşıdığım bir dünya ve her sahnesinde verdiğim bilinçli kararlar bulunuyordu. Normal şartlarda çekmesi oldukça pahalı olacak o dünyayı yapay zeka sayesinde zihnimden çıkarıp ekrana taşıyabilmiştim. Şu an yapay zeka ile birlikte şartlar eşitlendi. Geriye sadece bizim onu nasıl kullanacağımız hayal gücümüz kalıyor. Tabii bir de paramız.
Çünkü yapay zeka ile birlikte yıllardır üretimin önünde duran birçok engel artık küçülmeye başladı. Büyük ekipler, pahalı kameralar, dev stüdyolar ya da ulaşılması zor prodüksiyon imkanları eskisi kadar belirleyici değil. Bugün küçük bir odada oturan biri bile zihnindeki dünyayı daha önce hiç olmadığı kadar görünür hale getirebiliyor. Fakat şöyle bir şey var. Teknoloji geliştikçe hikaye anlatıcılığının özünü kaybettiğimizi düşünüyorum. Hikayenin kendisindense teknolojinin çıkardığı yüksek çözünürlüklü çıktılara odaklandık. Oysa görüntünün daha gerçekçi olması hikayenin daha gerçek olduğu anlamına gelmiyor. Bir hikayen varsa onu Paint'te bile anlatabilirsin. Teknoloji geliştikçe görüntüler daha büyük, daha net ve daha kusursuz hale geliyor. Fakat anlatmak istediğimiz şey aynı ölçüde derinleşmiyorsa bütün bu teknik güç hem geleneksel tarafta hem yapay zeka tarafında yalnızca yüzeyi parlatıyor. Şu zamana kadar yapay zekanın bir araç olduğunu ve tüm işi ona bırakmamamız gerektiğini, insandan gelenin onunla birlikte harmanlanması gerektiğini vurguladım ve anlattım. Ama bunu yalnızca cümlelerle savunmak bana eksik geldi. O yüzden videonun kendisini de anlattığım fikrin bir parçasına dönüştürdüm. Bir yandan bu ayrımı anlatırken, diğer yandan o ayrımın nasıl bir sonuç ürettiğini doğrudan göstermek istedim. Bu yüzden daha ilk sahneden itibaren her şeyi planlayarak ilerledim. Siz bu videoya başladığınız an aslında tüm video bu dersin bir örneğini temsil ediyor. Ekranda gördüğünüz görüntülerin büyük bir çoğunluğunu yapay zeka ile ürettim. Fakat videonun kalbi olan metnini yazarken ve kurguyu yaparken yapay zekaya gitmedim. Videonun hiçbir bölümünü tesadüfi ve dümdüz kurmadım. Hem bilgi verecektim hem de bir deneyim sunacaktım. Ne anlatacağımı biliyordum ama nasıl anlatacağım üzerinde uzunca düşünerek metnimi belli bir matematikle yazdım. Çünkü her cümle yıllar içinde biriktirdiğim bir dilin, kendi kırılma noktalarımın, kendi sessizliklerimin ve patlamaların izini taşıyor. Ve en önemlisi daha çok ben gibi hissettiriyor. Çünkü sonunda bir işi size ait kılan şey, onu hangi aracın ürettiği değil, sizin o işin içinde bıraktığınız insani iziniz olacak. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la